Bugün bir bebek yeleği örmeye başlıyorum. Yeleğimin önleri ve arkaları tek parça olacak. 195 ilmekten başladım. Başta ilk 7 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Ve 3,5 nolu şiş kullanacağım. Dönüşleri göstermeyeceğim. Çünkü dönüşlerde bütün ilmekler tersten örülecek. 5 6 7 ilmek ters. İpimi arkaya atıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 düz örüyorum. İpimi içeri alıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters örüyorum. Şimdi şu ortadaki 3 ilmeği birlikte alacağım, toplayacağım. Bu birinci sıra olduğu için biraz zor oluyor ama diğer sıralarda gayet kolay olacak. Topladım. Tekrar 5 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Şimdi şu ördüğüm bir düz ilmek şu baştaki haroşadan sonraki düz ilmek oluyor. Şimdi buradan sonra şu düz ilmekten itibaren bu aradaki ilmekleri tekrar edeceğim. Şimdi bu düz ilmek ara ilmek oluyor. Yine bir doluyorum. Yine 2 tane düz. İpimi içeri alıyorum. Yine 5 tane ters örüyorum. Ve burada yine 3 ilmeği topluyorum. Yine 5 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya alıyorum. 2 ilmek düz. Bir doluyorum. Bir ara ilmek oluyor. Şimdi yine 3. motife başlamış oluyorum. Bu şekilde tekrar ederek 10 tane motif koyulacak 195 ilmeğe ve en sonunda yine 7 tane haroşa örülecek. Bir de size bir şeyi anlatacağım. Birinci sırayı giderken şaşırmamanız için 7 tane tersimiz var. Bir düz, bir artırma, 2 düz. Şu arası 11 ters oluyor. Motiflerin arası 11 ters, 7 tane 2 düz, 1 artı, 1 düz, 1 artı, 2 düz. Tekrar 11 ters, tekrar düzler ve artılar 7 ilmek. Örneğinizin sıranın sonunda bunu kontrol ederseniz ilerideki sıralarda şaşırmazsınız. Şimdi 3. sırayı gideceğim ama sadece 2 motif gideceğim. Çünkü hepsini yaparsam video çok uzun olur. Üçüncü sırama başlıyorum. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. 1 doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ters örüyorum. Demin 5 örmüştük. Şimdi 4 örüyoruz. Ortadaki 3 ilmeği topluyoruz. 4 ilmek ters örüyoruz. 4. Şimdi yine 2 ilmek düz. 1 doluyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. 1 doluyorum. 2 ilmek düz. Ve yine terslere başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 3 ilmek birlikte. 1, 2, 3, 4, 2 ilmek düz. 1 doluyorum. 3 düz. Ve bu şekilde gidiyorum. 4. sırayı arkadan örgünün tersinden hepsini ters öreceksiniz. Bu sefer de ilmeklerimiz şu aralar 9 oldu. Buralarda 9 oldu. Terslerimiz de 9, düzlerimiz de 9. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ters ördük. 3 tane düz örüyoruz. 2, 3 ve 1 doluyoruz. 2 düz örüyoruz. İpimizi içeri alıyoruz ve bu sefer 3 ilmek ters. 3 taneyi topluyoruz. Yine 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 doluyoruz. 3, 4, 5 ilmek düz örüyoruz. Yine 1 doluyoruz. Yine 2 ilmek düz örüyoruz. Ve yine tersimize başlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi 7. sırayı gidiyorum. 7 ters. Dört düz. 1 doluyorum. 2 düz örüyorum. 2 ters örüyorum. 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. 2 ters. 2 düz. 1 doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Ve tekrar terslere geldim. 2 ilmek ters, 3 ilmek ters beraber örüyorum. Ve 2 tersle devam ediyorum. Bu şekilde devam edilecek. Şimdi 9. sırayı gideceğim. Yedi tane ters örüyorum. Beş tane düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 3 ilmeği birlikte örüyorum. Ters, 1 ilmek ters, yine 2 ilmek düz, bir doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm. Bir doluyorum. 2 bir ters, 3 ilmeği yine birlikte örüyorum. Bir ters ve yine bu şekilde tekrar ederek sıramı bitiriyorum. Ve şimdi 11. sırayı gideceğim. Yedi ilmek ters. Altı ilmek düz. Bir doluyorum. 2 düz. Ortadaki 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. İki düz. Bir doluyorum. 11 ilmek düz örüyorum. Arzu ederseniz sitemi de ziyaret edebilirsiniz. Bebek örgüleriyle ilgili Gönülden Örgüler diye bir blogum var. Orada da hepsi birbirinden güzel açıklamalı bebekler için yelek, hırka ve patik modellerim var. Bir doluyorum. 2 ilmek düz. 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 12. sırayı hepsini ters örerek geri geldim. Motifimiz 12 sıradan oluştu. Yan yana 10 motif koymuş olduk. Üst üste de 6 motif koyacağız. Ondan sonra da lastiğimize geçeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi ben bebek yeleğinin enine 10 tane motif koydum. Boyuna da 6 motif koydum. Ve böylece lastiğine gelmiş oluyorum. Ve şimdi robasına boncuk lastik koyacağım.
Bunu 2 ters bir düz olarak öreceğim. Şu sarı ile görünen yerlerden birer ilmek silteceğim. Yani bu sarı olan ilmekler, işaretli ilmekler ikisi beraber ters örülecek. Şurası da arka ortamız oluyor. Buradan sonra yine aynı şekilde bunun tam tersi olarak öbür tarafa doğru da örülecek. Şimdi ben size yakından göstermek istiyorum. Aradaki ilmekleri belki saymanız gerekecek. Şurası da sarıyla örünen yer, üstten aşağıya arka ortası oluyor. Ondan sonra yine aynı şekilde bunun tam tersi karşıtı devam edilecek. Şimdi lastiğime geçiyorum. Başlarken 1, 2 ters örüyorum. 2 tane beraber ters örüyorum. Buraya çünkü bir tane ilik açmam gerekiyor. Bir doluyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu lastikteki püf noktası bütün düz ilmeklerin içeriden örülmesi. Terslerde de ipler her zaman yukarıdan aşağıya doğru dolanacak. Düzler içeriden. Şu ikisini beraber öreceğim. Bir tane eksiltmek için. 1, 2 ters. Bir düz. 2 ters. Bir düz. 2 ters. Bu şekilde bu sırayı çıkacağız. Yalnız şimdi burada bir püf noktası var. Şimdi bu düzleri örerken şöyle düz örüyoruz, içeriden alıyoruz ama şimdi size göstereceğim. Şimdi herkesin bir ayrı örgü örme yöntemi vardır. Ben mesela tersleri örerken yukarıdan aşağı ipimi atarım. Ama bazı kişiler de aşağıdan yukarı atıyor. Şöyle. Eğer bu şekilde atıyorsanız ilmeğinizi şurada göstereceğim. O zaman düzleri örerken ilk önce bu ilmeğinizi çevirmeniz gerekiyor. Ondan sonra içinden örmeniz gerekiyor. Şöyle çevirmeniz, sonra içinden. Eğer benim gibi yukarıdan aşağıya örüyorsanız tersleri, o zaman gerek yok. O zaman normal çevirmeden örüyorsunuz. 2 ters bir düz örerek sıranın sonuna yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi sıranın sonu çok güzel denk geldi. Şimdi lastiğimizin ikinci sırasını örüyoruz. Yedi.
Dönüşlerde de bütün düz ilmekler içeriden örülecek. Terslerde de ipler her zaman yukarıdan aşağıya dolanacak. Ve bu şekilde 6 sıra örene kadar devam ediyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 6 sıra ördüm. 2 ters, 1 düz. 6 sırayı bitirdikten sonra şimdi kollarını ayırdım. Şuradan 47 ilmek ayırıyorum ön yarı için. Arkası da 83 ilmek oluyor. Diğer tarafı da yine 47. 47 ilmeği sıra sonuna kadar normal örüyorum. Ördüm 47 ilmek ve dönüyorum. Şimdi burada 7 ilmek artıracağım. Bunu da şöyle yapıyorum. Şu bir. Tekrar içinden batıyorum. Şu 2. Artırdığım 7 ilmeği ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7. Şimdi yine normal örgümüze geçiyoruz. Bu sırayı gideceğim ve geri döneceğim. Şimdi 3. sıramı gidiyorum. Bu arada kullanmadığım ilmekleri topladım. Bize şurası lazım. Açıklamamız burada olacak. Bir ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters. Ve şimdi burada 2, 4, 6 ilmek ayırıp 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Kalan ilmekleri de 6 ilmeği de ters örüyoruz. Ben şimdi yine geri döneceğim. Ters öreceğim. Tekrar geleceğim. Sıranın da sonuna geldim. 2 ters, bir düz, bir ters örüyorum ve yine 6 ilmek bırakıp 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bu şekilde bir ilmek daha keseceğiz. Yani 3 ilmek kesmiş olacağız. Ondan sonra normal örgümüze devam edeceğiz. 7. sırayı gidiyorum. Şu 2 ilmeği yine birlikte örüyoruz. 6 ilmek bırakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. İkinci düğme iliğimize kadar örgümüzü bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi lastiğimizin 19. sırasına gideceğim ve ikinci iliği açacağım. Şuradan da sayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8 haroşadan sonra. Bir, 2, 3 ile 4'ü birlikte örüyorum. Bir doluyorum. 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum ve yaka oyuntusuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz.
Şimdi sağ önümüzün yaka oyuntusunu yapacağız. Onun için ben burada şu iliği açtıktan sonraki 2, 4, 6, 8. tersi gittim. Şimdi buradan geri dönüyorum ve buraya gelince şu 7 haroşayı ayıracağım. Şimdi haroşayı ayırmaya geldim. Bunun için sırayı şaşırmamak için buradan da sayıyorum haroşayı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. sırada ayrım yapacağım. Düz ve bir ters ördükten sonra şu 7 ilmeğimi ayıracağım. Ve geri dönüyorum. Bu kesintimizin 1. sırası olacak. Şuradan 2 ilmek eksiltiyorum. 1, 2 ve örgüme devam ediyorum. Şimdi yaka oyuntumuzun 2. sırasına geldik. 2. kesmemizi yapacağız. Düz. Ve şimdi bu 2 ilmeği birlikte öreceğim. Ama buranın düz çıkmasını istiyorum. Sonra çünkü buradan ilmek çıkaracağım. Onun için şişimi şöyle döndürüyorum. Ve şuradan giriyorum. Tekrar şişimi döndürüyorum. Ve bu 2 ilmeği böyle birlikte kesiyorum. Şimdi şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi bakın burası düz muntazam çıkıyor. Şimdi 3 ilmek keseceğim. 3. sıraya gidiyorum. İki ters, 2 düz. Yine aynı şekilde sıramı gidip geri döneceğim. Şimdi yine sıramın sonuna gelmiş bulunuyorum. 2 düz, 1 ters, 1 düz. İpimi öne alıyorum ve şişimi çeviriyorum. Yine şu 2 ilmeği birlikte alacağım. Şişimi yine öne çevirdim ve bu şekilde kesmiş oldum. Şimdi yine 3 tane kesiyorum. Bir, 2, 3. Bir ters, bir düz ve bu şekilde yine örgüme devam ediyorum. Şimdi yine dönüşümü yaptım. Ve yine aynı şekilde bir ilmek kesiyorum. Şişimi döndürerek. Böyle de çıkabilirim. Şimdi yine dönüyorum. Bir ilmek kesiyorum. Ve yine devam ediyorum. Bu sıradan hariç 3 sıra daha öreceğim ve ondan sonra bir ilmek daha keseceğim. Bu ilmek son kesmemiz olacak. Şimdi şuradan sayıyorum. Koldan 2, 4, 6, 8, 10, 2, 14, 16, 18, 20.
21. sırada son kesmemi yapıyorum. Omuza kadar bu şekilde düz devam edilecek. Gördüğünüz gibi yedeğimizin sağ önü bitti. Şimdi buradan şuradan sayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. haroşa sırasında bırakıyorsunuz. Şişte kalacak. Çünkü sonra omuzları ben şişle birleştirmeyi düşünüyorum. Ve ipini biraz uzun bırakın. Çünkü bu ip sonra bize lazım olacak omuzları birleştirirken. Şimdi sol önümüz için yine aynı tekniği uygulayacağım. Bu 6 sıra gidip ayırmıştık ilmekleri. Şimdi 7. sırayı başlayacağım. Şurada yine aynı tekniği uygulayarak 7 ilmek artıracağım. Altı, 7. 7 ilmek artırdık. Artırdığımız 7 ilmeği ters örüyoruz. Ondan sonra hiç kesinti yapmadan bu sıramızı normal örerek devam ediyoruz. 3. Giderken 7 ilmek artırıp gitmiştim ve geriye döndüm. 3. sıramızı gidiyoruz. Bu sırada kesinti yapmaya başlayacağız. 6 ilmek ters örüyoruz. 5, 6 ilmek ters örüyoruz. 2 ilmek beraber ters örüyoruz. Ve yine 2 ters ve örgüme devam ediyorum. Yine 6 tane ters örüyorum. 3, 4, 5, 6 ters ve 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Yine bu şekilde devam edeceğim. Gidip geleceğim. Şimdi 7. sıramızı gideceğim. 3. kesintiyi yani son kesintiyi yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6. Bu 7. yine 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Ters örüyoruz. Ve bir düz örüyoruz. 2 ters örüyoruz. Bir düz. 2 ters. Şimdi gördüğünüz gibi burada yine 7 tersin önüne bir tane düz denk geldi. Aynı önde olduğu gibi. Ve yaka oyuntusuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi yaka için oymaya geçeceğiz. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. haroşayı giderken normal sona düz örüyoruz. İki ters, bir düz. Bu 7 ilmeği şişte bırakıyoruz ve geri dönüyoruz. Geri dönüşte
2 ilmeği eksiltiyoruz. 1 2 ve yine örgümüze normal şekilde devam ediyoruz. Şimdi ikinci kesmeye geldim. İki ters ve şu son 2 ilmeği soldan sağa birlikte örüyorum. Yani bir tane eksiltmiş oldum. Ve geriye dönüyorum. Bir, iki, üç tane kesip tekrar normal örgüme devam ediyorum. Şimdi üçüncü kesmeye geldim. Bir ters ve şimdi yine şu son 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bu arada örmediğim ilmekleri iğneye aldım. Şimdi yine dönüyoruz ve yine 3 ilmek kesiyoruz. Şimdi yine kesmeye geldim. İki ters, bir düz. Yine son 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve dönüyorum. Yine bir ilmek kesiyorum. Bu sıradan hariç 4 sıra daha öreceğiz ve bir ilmek daha keseceğiz. Şimdi 4 sıra sonra bir ilmek daha kesiyoruz burada. Bir daha da kesmiyoruz. Böylece omuza kadar düz çıkacağız. Bu için 2'şer ilmek kesiyoruz iki yan. Şimdi arka ilmeğin lastiklerini gördüğünüz gibi şişe geçireceğiz ve örneğin düzünden kol işlemlerine başlayacağız. Şimdi burada yine aynı işlemi uyguluyorum. 7 tane artırmamız olacak. Bu bir. İki. 3. 4. 5. 6. 7. Artırdığım 7 ilmeği ters örüp ondan sonra örgüme normal devam ediyorum. Tersler ters, düzler düz. Şimdi sıramın sonuna geldim. Aynı işlemi burada da uygulayacağım. Artırma işlemini. Dönüyorum. Ve yine artırma işlemine geçiyorum. İki, 3,
4, 5, 6 ve 7. Şimdi yine bu 7 ilmeğimi artırdıklarımı ters örüyorum. Ve normal örgüme devam ediyorum. 1, 6 ilmek ters örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters. Şimdi şu 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Ve yine normal örgümüze devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna geldim. Bir düz, bir ters, 2, 4, 6 ilmek bırakıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum ve 6 ilmeği yine ters örüyorum. Önlerde kol oyuntusu için 3'er ilmek kesmiştik. Arkada kol oyuntusu için 2'şer ilmek keseceğiz. Şimdi yine 7 ilmek ters örüyorum. Altı tane ters ördüm. 2 tane yine birlikte ters örüyorum. Ve yine normal örgüme geçiyorum. Beşinci sıranın sonuna geldim. Bir düz örüyorum. Şimdi içeriye alıyorum. Yine 6 ilmek burada bırakıyorum. 2 ilmek birlikte ters örüyorum. Kalan 6 ilmeği de ters örüyorum. Gördüğünüz gibi 7 ters ilmekten sonra yine düz ilmeklerimiz geldi yanlara. Ve bu şekilde yaka oyuntusuna kadar öreceğiz. Bebek yeleğinin arka yaka kesimi için şuradan koldan sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. haroşa sırasında 40 ilmek örüyoruz. Ben 40 ilmeği örmüştüm. 40 ilmek ördükten sonra şurada 13 ilmek ortada kesiyoruz. Üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi burada da 40 ilmeğimiz kaldı. Bu sırayı örerek devam ediyorum, çıkıyorum. Burası da yaka kesintimizin 1. sırası oluyor. 2. sıranın sonuna geldim. Ve şu 2 ilmeği, son 2 ilmeği yine birlikte örüyoruz.
Ve bu arada ben ilk ördüğüm 40 ilmeği topladım engel olmasın diye. Şimdi dönüyoruz. 3. sıramızı gideceğim. 3. sıramızda 7 ilmek kesiyoruz. Üç, 4, 5, 6, 7. Ve yine aynı şekilde örgüme devam ediyorum. Şimdi 4. sıramı gidiyorum. Burada yine bir tane kesiyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Çıkıyorum. Ve bu sırayı örüp şişte bırakıyorum. Kesmeden öreceğim. Gördüğünüz gibi sol tarafımızın yaka kesmesi bitti. Şimdi bu sağ tarafı açıklayacağım. Bunun 1. sırasını zaten 40 gitmiştik. 40 ilmek örüp burada 13 ilmek keserek gitmiştik. 1. sırasıydı o. Şimdi 2. sıradan başlayacağım. 2. sıradan başlarken 1 ilmek kesiyoruz. Ve örgümüze devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Burası 2. sıramız oluyor. 3. sırada sonunda yine açıklama yapacağım. Üçüncü sıranın sonuna geldim. Şimdi burada bir ilmek daha keseceğiz. Bir ilmek giderken kesmiştik. Bir ilmek de şimdi kesiyoruz. Ve dönüyoruz. Şimdi bu sıramızda 4. sıramız oluyor. 7 tane ilmek kesiyoruz. Dört, 5, 6, 7. Bu sırayı gidiyorum ve geri dönüyorum. Yine ilmeklerimi şişte bırakıyorum. Ondan sonra omuzları birleştirmeye geçeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi arka yaka kesimimiz de bitmiş oldu. Ve şimdi omuzları birleştirmeye geçeceğim. Omuzları birleştirmeye başlamadan önce şişlerimizi bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Şu sağ önle sağ arka ikisi bu şekilde olacak. Bu daha önce uzun bıraktığım ip, kesmekte kullanacağım. Şimdi şu örgünün yüzünü böyle yüz yüze getiriyoruz. Bu şekilde. Ve bir ilmek arkadan alıyoruz, bir ilmek önden alıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir arkadan, bir önden, ikisini birlikte örüyoruz. Bu şekilde. Şuradan da takip edin arkadan ilmekler kaçmasın.
Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi bakın bu şekilde bütün ilmeklerimi geldim. Ve 31 önde 31 arkada 62 ilmeğim vardı. Tekrar 31'e düştü. Şimdi dönüyorum ve bütün ilmekleri kesiyorum. Sol ön yarı içinde yine şişlerimizi bu şekilde hazırlıyoruz ve yüz yüze kapatıyoruz. Ve yine bir arkadan alıyoruz, bir önden. Ve sağ omuzda olduğu gibi önce arka ve öndeki ilmekleri birleştiriyoruz. Sonra da hepsini birden kesiyoruz. Gördüğünüz gibi omuzların birleştirilmesi de bitti. Sıra bebek yeleğimizin yakasından ilmek çıkarmaya geldi. İlk ilmek çok kaydığı için şuraya bir düğüm atıyorum. Buradaki ilmekleri olduğu gibi bırakıyorum. Ve ilk ilmeğim için şuradan giriyorum. Bu bir. Şunu sıkıştırayım. Bu bir. İlmek çıkarmalarda ben genellikle tığ kullanıyorum. Çünkü tığla çıkarmak bence daha kolay. Şimdi yine şuradan giriyorum. Ve bu şekilde yaka boyunca ilmeklerimi çıkarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi önlerden 20'şer ilmek, arkadan 37 ilmek çıkardım. Şimdi buradaki şu 7 ilmeği şişe geçiriyorum. Ve burada ipimi kopardım. Çünkü öbür taraftan örmeye başlayacağım. Ve bütün ilmekleri örmeden şişe geçiriyorum. Ve şimdi bu 7 ilmeği de şişe geçiriyorum. Ve şimdi şuradan örgümüze başlıyorum.
Ve şuradaki ipimi şimdi şuradan böyle tutturuyorum. Arkadan onu sağlamlayacağım daha sonra. Şimdi bu sırayı gidiyorum. Arkadan da geri döneceğim. Bu başa gelince şurada 3. iliğimi açacağım. 3. sırada bütün ilmekleri tersten örerek geldim. Şimdi yine burada 3. iliğimizi açacağız. Bir, 2 örüyoruz. 3 ile 4'ü birlikte örüyoruz. Bir doluyoruz. Ve yine bu şekilde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Omuz ilmeklerinin yayılmaması için şimdi bu sırada 6. sıramız oluyor. İlmekleri çıkardığımız sırayla birlikte. Şu sarı ile işaretlediğim yerlerden 3'er ilmek keseceğiz. Her iki omuzda da. Ben şimdi 21 ilmek örmüştüm. ...22... ...23... Şu ikisini birlikte örüyorum. İki ilmek örüyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 ilmek daha örüyorum. Yine ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde örgüme devam ediyorum ve diğer omuzda da aynı işlemi uyguluyorum. Ve şimdi sıra kesmeme geldi. Başladığım sırayla birlikte bu 8. sıram oluyor. Ve kesiyorum. Bebek yeleğimizin yakası da bitti. Şimdi bu yanları birleştireceğiz. Şunları içeriden şu şekilde dikiyoruz. Şöyle. Bir iki kolu da. Şimdi ben şuralara fiyonk koymak istiyorum. Şu iki yana ve arkasına. Onun için fiyonku da yine bu lastikten öreceğim. Boncuk lastikten. Ben buraya 15 ilmek attım. Size başlamasını göstereyim. Şuradan başlarken önce 2 ilmek ters örüyoruz. 2 düz. 1 ters. 2 düz. 1 ters. 2 düz. 1 ters. 2 düz. 1 ters. Ve 1 düz. Sırayı da gideyim. 1 ters. 1 düz. 2 ters. 1 düz. 2 ters. 1 düz. 2 ters. 1 düz. 2 ters.
ve 2 düz. Bu iki sırayı tekrar ederek 24 sıra örüyoruz ve 25. sırada bütün ilmekleri kesiyoruz. Şimdi ben 3 tane ördüm bunlardan. 2 tane şu yanlara koyacağım. Bir tane de arkaya koyacağım. Ondan sonra düğmelerini dikeceğim. Ondan sonra da yeleğim bitmiş olacak. Ve de yeleğimizin bitmiş hali. Öreceklere kolay gelsin.